Tarihin bize fısıldadığı ama çoğu zaman duyulmak istenmeyen bir gerçek var. Bir liderin gücü halkın ona neden boyun eğdiğinde saklıdır. Bazı liderler vardır. Arkalarında milyonlarca kişi görünür. Ama o milyonların gözlerinde tek bir ortak duygu okursunuz. Korku. Bazıları vardır. Hiçbir emir, hiçbir zorlama olmadan bir ulus adeta gönüllü bir şekilde onların peşinden gider. Bugün sizle kritik bir konu konuşacağız. Toplumlar liderlerini gerçekten kendileri mi seçer, yoksa liderler toplumları kendilerine mecbur mu bırakır? Daha sert sorayım. Bir liderin peşinden milyonlar koşuyorsa bu sevgi midir, korku mudur, yoksa alışkanlık mıdır? Ve bugünün dünyasında 21. yüzyılda hala neden zorla takip edilen liderler var? Üstelik halk tüm o korku ikliminde neden o lideri değiştirmiyor? Liderlik iki türdür ve aralarındaki fark bir ülkeyi yaşatır ya da çökertebilir. Birincisi zorla takip ettiren liderlik. Medyayı tutar, eleştiriyi bastırır, rakipleri etkisizleştirir, korkuyu yönetim aracına dönüştürür. Topluma itaat ile sadakat arasındaki farkı unutturur. Bu liderlik türü kısa vadede güç üretir. Güçlü lider gibi görünür. Aslında gücünü toplumun suskunluğundan alır. İkincisi, gönüllü takip ettiren liderliktir. Ortak aklı büyütür, insanlara kendini güçlü hissettirir ve meşruiyetini sevgi ve saygıdan alır. Liderden çok toplumun geleceğini önceler. Bu lider kısa vadede yavaş görünür ama uzun vadede toplumun hem ruhunu hem de kurumlarını güçlendirir. Aradaki fark dünyaların çökmesiyle yeniden kurulması arasındaki fark kadar büyüktür. Şimdi rahatsız edici ama gerçek bir soru soralım. Bu liderleri gerçekten toplumlar mı seçiyor, yoksa toplumun kendi korkuları mı? Cevap şu 5 maddede gizli. Birincisi derin kriz psikolojisi, yani ekonomik çöküş, yüksek işsizlik, belirsizlik, enflasyon, savaş. Böyle dönemlerde toplum güçlü bir baba figürü arar. Rusya'da Putin'in kalıcılığı, Venezuela'da Maduro'nun durumu hepsi aynı psikolojiye yaslanır. Biri gelsin, güçlü olsun ve bizi kurtarsın. İkincisi belirsizlik korkusu. İnsan beyni şöyle der: kötü de olsa bilinmezlikten iyidir, kalsın. Bu zihniyet milyonları pasifliğe iter. Üçüncüsü propagandanın zehirli dili. Yeterince tekrar edilen yalan zihinde gerçeğin yerini alır. Medyayı kontrol eden lider önce gerçeği bozar, sonra toplumun düşünme refleksini köreltir. Dördüncüsü kutuplaştırmanın gücü. Biz ve onlar ayrımı yaratıldığında seçmen bu lidere mecbur bırakılır. Bu giderse düşman kazanacak düşüncesi oluşur. Bu tarih boyunca en etkili silahtır. Ve beşincisi umutsuzluk ve değişim yorgunluğu. Toplum şunu düşünmeye başlar: kim gelirse gelsin bir şey değişmez. Bu duygu otoriterliği kalıcılaştırır. İşte bu psikososyal etkenler korkuyu besler. Madem halk korkar, neden değiştirmez? Çünkü korku zamanla normalleşir. İlk başta insanları tedirgin eder. Bir süre sonra rutinleşir. Korku görünmez olur, normal olur. Halk neden değiştirmez? Çünkü alternatif yokmuş gibi hissettirilir. Otoriter liderin ilk hedefi muhalefeti bölmek, sistemi kişiselleştirmek, kurumları kendisine bağlamak. Toplum değişim istese bile seçenek göremez. Halk neden değiştirmez? Çünkü insan kalabalık karşısında kaybolur. Bir kişi cesur olabilir ama kalabalığın sessizliği bireyi de susturur. Sadece ben konuşursam hedef olurum korkusu tüm rejimi ayakta tutar. Halk neden değiştirmez? Çünkü kaybetmek istemiyorum psikolojisi, işini, sosyal statüsünü, geleceğini, çocuğunun eğitimini, kredilerini. Bir lider sistemle bütünleştiğinde toplumun cesareti azalır. Çünkü değişim onlar için umut değil, risk haline gelir. Bugün dünyada zorla takip edilen liderlik hala var. Çok daha modern, çok daha dijital ve karmaşık. Vladimir Putin, Rusya'da seçimler yapılır. Ama kimse ne kadar serbest olduğunu söylemez. Medya bağımsız görünür ama değildir.
Halkın büyük bölümü itiraz etmemeyi güvenli bulduğu için takip eder. Xi Jinping, Çin dev bir teknoloji gözetim sistemi ile toplumun davranışlarını puanlıyor. Mutluluk için devlete güven teması işleniyor ama sistem gönüllülükten ziyade zorlama itaat üzerine kurulu. Maduro, Venezuela'da kriz arttıkça baskı artıyor. Baskı arttıkça toplum sessizleşiyor. Şu ara Amerika ile başı dertte. Bakalım halkını nasıl bir geleceğe taşıyacak? Bu liderler güçlü oldukları için değil, toplum zayıfladığı için güçlü görünüyor. Şimdi Türkiye'de değil, tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir örneğe bakalım. Bir lider düşünün. Ölümünün ardından 100 yıla yakın süre geçmiş. Ama her 10 Kasım'da, 29 Ekim'de, 23 Nisan'da milyonlar hiçbir zorlama olmadan, hiçbir zorunluluk olmadan Anıtkabir'e akıyor. Bu sene yılbaşından beri 8 milyondan fazla insan Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu ne bir propaganda, ne bir siyasi kampanya, ne bir zorunluluk. Bir lider öldükten yıllar sonra milyonları hala kendisine çekiyorsa bu nasıl bir liderlik türüdür? Bu gönüllülüğün en büyük göstergesidir. Dünyada kaç lider öldükten sonra milyonların kalbinde yaşamaya devam ediyor? Bu şu soruyu zihne kazıyor. Zorla alkışlanan lider mi güçlüdür yoksa öldükten sonra bile gönüllüce yürüyüş başlatan lider mi? Bugün dünya yeniden aynı kavşağa geliyor. Korku mu, güven mi, mecburiyet mi, gönüllülük mü? Zorla takip edilen liderin ortak sonu ekonomik çöküş, kutuplaşma, kurumsal çürüme ve sessizleşen toplum. Gönüllü liderliğin ortak sonu güçlü kurumlar, dayanıklı toplum, kalıcı saygınlık, nesiller boyu devam eden ideal. Bir lideri güçlü yapan şey arkasındaki kalabalığın büyüklüğü değil. O kalabalığın neden orada olduğu. Korkudan gelen bir alkış yüksek sesli görülebilir ama içi boştur. Gönülden gelen bir alkış sessiz olur ama yüzyıllarca sürer. Bir lideri güçlü yapan alkışın sesi değil, o alkış sustuğunda bile toplumda bıraktığı yankıdır.